Gökyüzüne baktığımızda ayın her gece farklı bir yüzü olduğunu hiç fark ettin mi? Peki ay neden bazen incecik bir yay gibi, bazen de kocaman ve parlak bir disk gibi görünür? Aslında ay kendi ışığını üretemez. Onu görmemizin tek sebebi güneşten aldığı ışığın yansıtmasıdır. Ama bir soru daha. Eğer ay hep güneş ışığını yansıtıyorsa neden biz her gece farklı bir şekil görüyoruz? Cevap çok basit. Ay dünyanın etrafında konumlanırken dünyadan farklı açılarla aydınlanır. Bu değişimlere ay devreleri diyoruz. Peki döngü nasıl başlıyor? İlk olarak yeni ay evresiyle. İlk olarak yeni ay evresinde dünyadan baktığımızda ay görünmez. Çünkü ay dünya ile güneş arasında kalmıştır. Bize karanlık yüzü bakar, aydınlık yüzü güneş tarafındadır. İşte önemli bir soru daha. Güneş tutulması hangi evrede gerçekleşir dersin? Evet, yalnızca yeni ay evresinde. Çünkü ay dünya ile güneşin arasına girer ve güneşin kısmen ya da tamamen örter. Şimdi buradan güneşten gelen ışınlar dünyamızda belli bir gölge oluşturur. Bu gölgede olan kişiler güneş tutulmasını gözlemler. Peki yeni aydan sonra ne olur? Ay yavaş yavaş ışığını göstermeye başlar. İncecik parlayan bu ilk ışığa hilal denir. Yani dünyadan baktığımızda hilal şeklini görmeye başlarız. Önce ince olarak başlar, sonra daha sonra aydınlık kısmı görünmeye başlar. Peki hilalden sonra hangi ay evre gelir? Yaklaşık bir hafta sonra ilk dördün evresine ulaşırız. Ayın sağ yarısı aydınlanır. Burada ilginç bir soru daha soralım. Ayın sadece yarısı mı aydınlanıyor, yoksa biz mi öyle görüyoruz? Aslında ayın her zaman sadece yarısı aydınlanır. Fakat bize bakan kısmı farklı açılardan göründüğü için yarım ay izlenimi oluşturur. Dünyadan baktığımızda düz bir D harfi şeklinde aydınlanan kısmı görürüz. Bir hafta daha geçer ve sıra en görkemli evreye gelir. Dolunay. Ay, dünyanın güneşe göre tam karşı tarafındadır. Tüm yüzeyi aydınlanmış görünür. Bu evrede bir başka gökyüzü olayı daha yaşanabilir. Sence ay tutulması hangi evrede gerçekleşir? İşte cevabı yalnızca dolunayda. Çünkü dünya güneş ve ayın arasına girer ve ay dünyanın gölgesine düşer. Yani burada ay güneş ışınları geldiğinde dünya güneş ışınlarını engelliyor. Ay gölgede kalıyor. Buna biz ay tutulması diyoruz ve dolunay evresinde gerçekleşiyor. Peki dolunaydan sonra ne olur? Ayın ışığı azalmaya başlar ve son dördün evresine doğru geçilir. Bu kez ayın sol yarısı aydınlık gözükür. Dünyadan baktığımızda ilk dördünde düz bir D harfi şeklinde gözükürken son dördünde dünyadan baktığımızda ters bir D harfi şeklinde gözükür. Döngü tekrar sona yaklaşır. Ay yeniden incelir. Sabaha karşı gökyüzünde görülen son hilal belirir ve ardından tekrar yeni ay evresine dönülür. Böylece yaklaşık 29,5 günlük bir tur tamamlanır. Bu döngüde ana evre olarak yeni ay, ilk dördün, dolunay ve son dördün olarak ana evrelere aktardık. Ana evrelerden farklı olarak bir de ara evreler var. Ara evreler ise ilk olarak az önce bahsettiğim hilal. Yeni aydan ilk dördüne geçerken hilal oluşuyor. Daha sonra ilk dördünden dolunaya geçerken şişkin ay. İki tane şişkin ay. Biri sağ tarafa aydınlatıyor, biri sol tarafa şişkin şekilde olan iki tane ara evre.
dolunay. Dolunaydan sonra tekrar şişkin ay. Bu iki şişkin ay aydınlanan yüzeyleri birbirine ters. Daha sonra son dördün, son dördünden sonra tekrar hilal, hilalden sonra tekrar ilk dördün evresine dönüyoruz. Şimdi düşünelim. Ayın her gece farklı görünmesinin nedeni yalnızca ışığın geliş açısı mıdır? Neden bazı geceler ayı göremeyiz? Bazı geceler ise tüm gökyüzünü aydınlatır. Ve en önemlisi bu evrelerden dünyadaki yaşamımıza, takvimlere ve hatta gelgitlere etkisi nedir?